Merhabalar, Cities Skylines'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şehrimize güzel bir noktadan açılışımızı yaptık. Bu bölümdeki planlarımızın içinde arkadaşlar sanayi alanlarımızı takviyeleyeceğiz. Yani maksimum verimliliğe çıkartabilmek için orman sanayisi olsun, tarım sanayisi olsun ve hayvancılık sanayisiyle ilgili elimizdeki bütün alanları kullanarak oraları maksimum verimliliğe çıkartmaya çalışacağımız bir bölüm olacak. Biz de ufaktan vakit kaybetmeden hemen işlemlere başlayalım abicim. Bizim tarım sanayi bölgemiz gördüğünüz gibi burada. Bütün yükü de burası tutuyor şu anda. Yani burada birazcık ufak tefek modifiyeler yapmak istiyorum. Yani aklımdaydı zaten. Bir türlü vakit bulup da buraya fırsat ayıramıyordum arkadaşlar. Ama şu anda tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Şunu şuradan biraz sola kaydırabilirsek var ya. Sığarsın oğlum oraya sen ya. Aynen, bana yol için yer aç. Ben başka bir şey istemiyorum senden. Şu yoldan çekeceğim. En basit yol nerede bizim? Ağaçsız. Aynen bu. Gel abi sen şöyle. Şöylece gel. Şunların da dibinden götüreceğim arkadaşlar. Yani çok fazla yaslamayacağım tabi ama biraz, çünkü hava kirliliği var burada. Gördüğünüz gibi fabrikalardan kaynaklı olarak. Şöyle şurası bence gayet tatlı olacaktır. Şuraya kadar çeksem bizim işimizi bayağı bir rahatlatır. Yani buraya bayağı bir ürün sığdırabileceğimi düşünüyorum ben. Şunu da şuradan şöyle düzgün bir şekilde bağlayalım. Şurada kırmızı ışık sıkıntımız var. Kapat abicim onu da. Adamlar hızlı bir şekilde aksın. Bu bize şu işe de yarayacak aynı zamanda. Bütün yük şu anda şuradaki göbekten dönmeye çalışıyor. İster istemez burada depolarımız vesairelerimiz, fabrikalarımız gene buradaki alanda olduğu için ben şuradaki yolu da buraya bağlarsam bizim sorunumuzu bayağı bir çözeceğini tahmin ediyorum. Ama tabii ki şurayı birazcık düzeltmem gerekecek. Tamam. Yani %90 ihtimalle buradan da bayağı bir araç bu tarafa doğru gelecektir. Gelmezse de canı sağ olsun abi, ne diyeyim ben. Bu arkadaki hattı da hemen bir düzgün bir versiyona çevirelim. En büyüğünü al abi. Burayı bana bir indir. Yani bu arkaya çünkü yapılar yapılacak. O yapıların buraya oturması için buranın da düzgün bir versiyonda olması gerekiyor. Keşke yolu çekmeden önce birazcık düzelseydim. Daha da tatlı olurdu ama ayarlarız. Şimdi hallederiz arkadaşlar. Çok bir kaybımız olmaz. Yolu kapatlatırız. Bir daha çekeriz. Patlat abi. Şurası kalsın. Orası zaten bayağı bir metrajlı bir yer. Başka öyle sıkıntılı bir yer var mı? Yani şurayı da patlat abicim. Patlat, bir düzelteyim, tekrar çekeyim ya. İçimizde kalmasın. Sıkıntılı bir versiyona bürünmeyelim abi. Dümdüz. Düzgün bir şekilde şuraları bir düzeltelim. Tatlı tatlı takılalım ondan sonra. Hiç boşu boşuna sistemimizi bozmayalım. Evet, şu anda gayet düzgün bir şekilde yol bağlantımızı yaptık. Buraya kadar gelsen bence yeterli olacaktır. Şuradan da hatta hiç zorlamayalım. Çapraza çıkamıyor musun? Alan boş değil. Ne var abi orada? Yeni oyun diyorduk az daha. Karakol varmış. Abi sen karakol kardeş. Seni şuraya bir yere alsam ne olur? Sen zaten burada çok bize bir artı katmıyorsun. Seni bak ben şuraya alayım. Sen orada takıl abicim. Sen bizim hiç önümüzü engelleme. Yolda direkt çaprazdan şuraya vurduralım. Şuradaki kırmızı ışığımı da kapattığım anda olay çözülmüş olur. Şu alana bir şeyler sığmaz. Çünkü burada hemen dibinde şey var ama üst taraflara doğru çıkabiliriz. Oyunumuzu başlatalım abi. Bu arada başlatmadan önce bir borsa işine bir gireyim. Çünkü genelde onu da söylüyorsunuz. Abi bir yere yatırım yapacaksan önce hissesini al diye. Biz hemen alalım abicim. Orman sanayi ile ilgili ne var? Artı 5.000'deymiş. Abi şöyle 1 milyonluk yatırımımızı yapalım. Biraz ufak tefek küsuratı var. 1 milyon para harcadık. Burayı yatırdık. 3-4 milyon kenarda sermaye var bu arada arkadaşlar. Başkan bayağı durumları iyi yani, haberiniz olsun. Gel abicim şuraya şimdi. Tarım değil. Orman. Ormanda bu ne? Fidan serası. Fidan serası ile işimiz yok. Bizim ağaç fidanı dikmemiz lazım. Bol bol ağaç fidanı. Sanayi alanında değil. Hemen boyayalım abi sanayi alanımızı. Arkaları verelim. Yani dediğim gibi verimliliği arttırmam lazım. Maksimum seviyeye çıkartacağım arkadaşlar verimliliği. Elimden geldiği kadar, çıkartabildiğim kadar en yüksek seviyeye çıkartacağım. Artık şehrin ekonomik dinamiklerinin maksimumda, pik noktada olması lazım. Yani bir şey yapmaya çalıştığımız zaman parayla alakalı çok bir sıkıntı yaşamamam gerekiyor. Bir önceki seri, yani bir önceki birkaç bölüm öncekini hatırlarsanız ekonomi eksi 1 milyonlara dayanmıştı. Bir tsunami arkasından gelen bir sıkıntıydı.
Ya bizi ayağa kaldıran yerler burada gördüğünüz alanlar oldu arkadaşlar. O yüzden dolayı arkadaki böyle daha sessiz, sakin bölgelerin yatırımını kuvvetlendirmek çok daha verimli olacaktır bizim için. Suyunuz geliyor arkadaşlar. Suyunuz geliyor. Merak etmeyin. Su hattınızı şöylece vereyim sizin. Seni de şöyle bağlayalım. Buradan da sıcak su hattımızı çekelim. Yani burada çalışan adamlar da üşümesin kardeşim. Buradaki adamların da ne suçu ne günahı var. Burada da adamlar emekçi kardeşlerimiz çalışıyor. Mutlu mesut takılsınlar. Buraya birkaç tane depo atacağım. Yani depo yükünü arkadaki yola tek başına yüklemeyelim. Şuradaki hatta da birazcık yük verelim ki herkes mutlu olsun abi. Şuraya sığıyor musun? Al şuraya vereyim bir tane depo. Başka sığdığı alan şurada da var. Tamam, buralara da ufak tefek depolar atalım. Şurada araçlar çok fazla beklediği için gördüğünüz üzere buraya depolama yapacağım diye birazcık yolu kilitliyorlardı. Şu an yükü bu tarafa da atınca bence burası bayağı bir toparlanır. Sana su vermedik mi oğlum biz? Al, sana da su verelim. Tamam, şu anda bayağı bir toparlandı. Abi bana bir de şeyi söyler misin? Ne durumdayız? Üretim ne konumda abi? Bizim ham orman ürünü satışımız 232 ton. Yani ağacı kesiyoruz abici, direkt gönderiyoruz. 232 ton satıyoruz. Ufak çaplı işlem işine girdiğimiz zaman 46 ton civarında kesilmiş kereste satıyoruz. Yani bu ağaçları alıp belli parçalara bölüp 46 tonunu satıyoruz. 20 ton da kağıt satıyoruz. Bu şu demek oluyor. Benim şu anda üretimim zaten iyi ama ben fabrika açısından biraz yetersiz kalıyorum gibi bir anlama geliyor benim için. Bu da benim toplam karımı 10.500 civarında tutmama sebep oluyor. Yani ben biraz daha fabrika yatırımı yaparsam bu bölgelere doğru emin olun ki biraz daha artıya geçeceğiz gibi gözüküyor. Abi burada bile tren trafiği var ya. Vallahi var ya, ne tren ne çok trenimiz var bizim. Bir de tren şikayeti yapıyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir çukur oluşacak diyor. Nerede oluşacağına dair bir fikrim yok. Oluşurken görürüz herhalde diye tahmin ediyorum. Doğal felaket. Yani böyle borsa binamın altında falan çıkmazsa çok bir sorun yaratacağını zannetmiyorum. Birazdan görürüz arkadaşlar. Bir yerde bir yer çökecek gibi gözüküyor ama neresi çökecek bakacağız bakalım ona. Şu alana birkaç tane daha ben depo atayım. Yani buradaki insanları, şuradaki trafik kilitlenme problemini şuradaki depodan kaynaklı olduğunu tahmin ediyorum ben. Buraya bayağı bir çünkü yük yüklemek için adamlar sıraya oluyor. Buraya birkaç tane daha depo sıkıştıralım. Abi adamların yükünü ana yoldan alıp bu tarafa kaydırırsam bence bizim işimizi bayağı bir çözmüş oluruz. Başka da zaten burada yerim yok şimdilik. 3 tane talaş deposu, bir tane de normal kereste deposu yaptık. Vatandaşlar oralara doğru akın edecektir. Fabrika kuracak alan arıyorum arkadaşlar. Birazcık benim buralara fabrika atmam gerekecek. Ya şu tepeyi biraz daha düzleyeceğiz. Bunu buradan sola doğru kaydıracağım. Gel abi sen şöyle biraz daha şuraya doğru. Tamam, buradan da yukarıya doğru çıkacağız. Şu alana birkaç fabrika daha atsam bence çok daha verimli çalışacağız biz. Öyle gözüküyor. Burayı bir indir. Abi şuradan baz al. Şişir orayı birazcık. Düz olsun. Yani yolu yükselteceğim için bence en mantıklısı şuraları kullanmak. Bayağı bir dediğim gibi ekonomik, şu dağları düzeltmek bayağı bize ekonomiye yol açıyor. Ama dediğim gibi biz... Aha, neresi çöküyor? Abi İstimlak dağ mı çöküyor ya? Burada vatandaşlar takılıyor. Yapma gözünü seveyim ya. Oğlum kampçılarımın olduğu yer çöker mi ya? Nasıl geçecek bu adam şimdi buradan? Yani çöke çöke de yolun olduğu yer çökmez ki be kardeşim. Az aşağısı çöksün. Ne bileyim şurası çöksün. Bak burada vatandaşımın can güvenliği tehlikede. Adam buradan nasıl geçecek şimdi karşıya? Neyse, Allah'tan belediye burada da hemen müdahale ediyoruz. Dur çocuğum dur. Sakın kıpırdama. Alacağız seni oradan. Alacağız. Bekle. Bekle çocuğum. Sakın kıpırdama. Al kardeşim. Al kardeşim, köprünü yaptık senin, hemen gel. Vatandaşın can güvenliği bizim için önemli şeyler. Yani az daha sıkıntıya giriyordu. Vatandaşı, yani ya şurası çökseydi, ya şurası çökseydi ne olacaktı? Yani doğal afet de bizi sınamaya var ya, o kadar şey yapıyor ki. Tamam, köprü attık oraya, hallettik arkadaşlar. Belediye geldi, hemen müdahalesini yaptı. Bak, köprümün sağlamlık testini de yapıyoruz. Çiçek gibi. Adam buradan geldi, pıtı pıtı elinde valiziyle geçti. Şehri izleyecek abi adamlar oradan, o noktalardan. Oğlum sana niye yakıt gelmiyor size ya?
Bunlara yakıt gelmiyor. Burada biraz trafikle ilgili problemlerimiz var. Yakıt taşıyamıyoruz vatandaşlara. Göndereceğiz, göndereceğiz. Merak etmeyin. Oralara da bir şeyler gelecektir. Petrol sanayide sıkıntı mı var? Var mı kardeşim burada bir sıkıntınız? Yok. Herkes gayet mutlu mesut çalışıyor. Niye o zaman problem yaratıyorsunuz bana? Ben şu orman sanayi ile ilgili çalışmalarıma devam edeyim abi. Bir dakikanızı rica edeyim. Şurayı bir düzeltelim. Vatandaşlar durun 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 gelmeyin. Gelmeyin, oradan görmüyordu adam, uçacak yukarıdan aşağı valla. Ne yaptık? Yamuk bağladık değil mi? Her zamanki gibi. Gel kardeşim şöyle. Tamam. Sen şimdi yol şöylece bir çık. Böyle tatlı tatlı bu tarafa doğru ilerlerken yolun sağına soluna ilerisine önüne arkasına birkaç tane fabrika atarız buralara. Akabinde şöyle dikine çıksam bence yeterli olacaktır. Bu kadar fabrika burayı her türlü tutar. Milyonlarca fabrika yapacak halim yok ya zaten. Biraz kağıt işi önemli bizim için. Kağıt çok az üretiyoruz çünkü. Bu sanayi alanını da boyayalım. Birazcık maden sanayi bölgesine doğru da kaydık. Buralar hep maden ama yapacak bir şey yok abi. Yani birilerinin artık ekmek yemesi gerekiyor. Ben de o hakkımı orman sanayiden dolayı kullandım. Şuralara yap abi fabrikalarını. Bu ne üretiyordu bizim? Kağıt üretmiyor muydu bu? Selüloz fabrikası aynı. Selüloz kağıdın ham maddesidir arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa bu sebepten dolayı onu da aydınlatmış olayım. Eğimimiz fazla. Ya buraya şu anda 1, 2, 3, 5, 6 tane selüloz fabrikası kurduk. Ahşap üretim tesisi biraz daha küçük. Hanginiz vardı sizin? Biyokütle palet tesisimiz bayağı büyük bir tesismiş. Anca bir tane sıkıştırabildik. Bu ne yapıyordu abi? Kağıt üretiyordu. Sen ne yapıyorsun? Orman ürün deposu mu? Oğlum sen ne alakasın burada? Ben buraya orman ürün deposu mu kurdum? Neyse. Neyse arkadaşlar. Bir şey söylemiyorum. Orman ürünü deposu ne alaka ya? Ben biyokütle palet tesisi kurmaya çalışıyorum. Orman kütle şundan yapmaya çalışıyorum. Selüloz fabrikası. Adam bize biyokütle palet tesisi yaptırmış ya oralara. 2 tane selüloz fabrikası oraya attık. Tamam mı? Şuraya da bir tane selüloz fabrikası sıkıştırayım ben. 3 tane selüloz fabrikası olsun. Metraj çok büyük olduğu için sığmıyor arkadaşlar başka türlü. 2 tane şundan atalım. Kereste fabrikası sok şu aralara. 3 tane kereste, 4 tane kereste fabrikamız oldu. Bir şey daha var mıydı? Şu neydi? Ahşap üretim tesisi, kereste fabrikası. Biz ne kurduk abi? Kereste kesim tesisi kurduk değil mi? Tamam. Ahşap üretim. Yap abi şundan da 2 tane şuraya. Şimdilik bence gayet tatlı oldu gibime geliyor. Oldu gibime geliyor. Şuraya bir yeri sanki bir tane daha sığıyor. Tamam, mis gibi abicim. Ver şimdi buranın suyunu da. Yapıştır abicim sıcak suyunu. Geldi gençler, merak etmeyin. Sıcak suyunuzu halledecek. Belediye sizi susuz bırakır mı ya? Belediye size buraya o kadar tesis yapmış. Sizi susuz bırakır mı sizce? Yani bunu hiç düşünmüyorlar. Sadece söyleniyorlar abicim. Sadece söyleniyorlar. Arkadaşlar şöyle de bir şey yapmayı planlıyorum. Şimdi bak şurayı gel bana tekrar ver şu alçaltma yükseltme zımbırtı arkadaşını. Şurayı baz al. Bak şurayı baz al. Bana şu arkayı bir şişir. Şurayı bir şişir abicim bana. Şu tren yolu kullanılıyor değil mi? Aynen kullanılıyor abi. Herhangi bir sıkıntısı yok gibi gözüküyor şimdilik. Arkadaki ufak tefek tesisleri patlatmak zorunda kalacağım. Ama ne oldu oğlum, yangın mı çıktı lan, helikopter gidiyor. Bir yerde bir şey var herhalde. Helikopterim oraya doğru gidiyor ama. Bir tarihi eve dokunmayacağım. Ama şuradaki hattı maalesef patlatmak zorunda kalacağım. O sebepten dolayı tüm vatandaşlarımdan özür diliyorum. Tarihi yapıya dokunmak istemeyiz. Tarihimizi korumaya çalışan bir belediyeyiz. Mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar diyelim, çok fazla abartmadan korumaya çalışıyoruz. Ben şuraya diyorum ki bir tren istasyonu daha atalım. Yük limanı değil abicim. Tren istasyonu. Yük tren istasyonu. Şöyle kendisini şuraya yerleştirelim. Bence olayı bayağı bir çözmüş oluruz. Kayaları ellemesek daha da güzel olur ama oraya ellemesek oraya ellemek zorunda kalıyoruz. Tamam. Mis gibi abicim. Bak artık buradan da vatandaşlar yük trenine yüklerini yükleyebilecekler. Amacım şuradaki tesisin buraya kadar en azından araçlar gelsin.
yolunu bağlayacağım tabii ki, merak etmeyin. Yolunu unutmadık. Yolunu bağlayacağız. Şöyle çekeceğim. Biraz dik bir bağlantı ama sorun olarak çözülür. Sorun çözülür, merak etmeyin. Yani adamlar tek bir noktaya yüklenmesinler. Buradan gelsin o tarafa da yüklensinler. İki tarafa da yüklensinler. Yarı yarıya yani 300 araç geliyorsa 150 buraya gelsin abicim. 150 buraya gelsin. İki tarafında sorununu çözmüş olalım. Aynı zamanda şuradaki tesis de biraz hareketlenmiş olur. Birkaç tren görür vesaire. Bizi de mutlu eder. Hatta bak şuradan da gelip döndürüp buradan böyle arkadan buraya da bağlayabilirim. Buradan döneceğini zannetmiyorum ben o trenlerin. Genelde gelip aynı şekilde geri gideceklerini tahmin ediyorum ama bir bakalım, bir görsel yapalım. Olmadı şuradan da döndürür. Böyle ufaktan şöyle kavis alıp şuraya bağlarız. Bunun önünden de yad ederek geçmiş olur. Eski, çok eski bir tren garı burası arkadaşlar. Tarihi bir değeri vardır bizim için. O sebepten dolayı burayı korumaya çalışıyoruz. Uçak geldi. Uçaklar yüzde kaçla gidiyor ya? Abi %10'la uçak mı gider ya? Vallahi bu sıkıntı. Yani doldurup göndermek çok daha bizim için mantıklı. Boş gidiyor şu anda. Maalesef boş gidiyor birazcık uçaklarımız. Şimdi ne durumda sanayi? Bana bir söyler misin? 42 tondu. 49 tona çıkmış kesilmiş kereste. Kağıtta da 62 tona yükselmişiz. Bizim için güzel bir şey. Şurası da 240'lardaydı yanlış hatırlamıyorsam. 160 tona kadar düşmüş. 12.500 gibi bir verimliliğimiz var. Birkaç fabrika daha sıkıştırılabilir. Şu arkalara doğru özellikle birkaç fabrika daha atabiliriz. Yerimiz var. Varken dolduralım abi. Mümkün olduğu kadar. Sığdığı kadar diyelim. Ne sığıyorsa yapıştır abicim. Kağıt satmak mantıklı. Kesilmiş kereste mereste bunların hepsi de olur. Bu eve dokunmayacağım abi. O evi yıkmadan yapacağım işleri. Evet, 4. seviyede üniversitemiz faaliyete başlamış oldu. Su ile ilgili problemlerim var. Tamam, al sana su kardeşim. Al. Suyunu da verdim. Suyun da geldi. 2 fabrika daha attık. Buralar gayet tatlı bir şekilde artık faaliyete geçti. Çok bir trafik aldı mı inanın bilmiyorum. Şimdi kontrol ederiz beraberce. Ben o ara diğer işlerle uğraşırken oraya odaklanamadım. Ama gördüğünüz gibi yani buradaki trafiği bayağı bir bu tarafa çekmiş. Burası biraz daha rahat gözüküyor. Daha az araç var. Kırmızı ışık yok değil mi oğlum buralarda bak. Beni cinnete sokmayın. Şu yolu şu şekilde bağlamaktansa 2 tane çapraz atsam belki bizi biraz daha rahatlatacak. Görsel çirkinleşiyor ama emin olun akıcılık 2 katına çıkıyor. O oradan dönerken onu bekliyor. O oradan dönerken onu bekliyor. O yüzden dolayı ben şöyle yapacağım. Siz belki kızabilirsiniz abi görsel bozuldu diye ama ben şöyle bir sistemle şurayı bağlayacağım abi. Al. Bak şimdi akıcılık nasıl artıyor izleyin. Yani bazen her şey görsel demek değildir. Tamam hoşumuza gider. Şöyle bak ufaktan çeviririz. Fıstık gibi bir yol oldu. Gördün mü abicim? Olay bu. Yani ufak tefek dokunuşlarla birçok şeyi çözebiliyorsunuz. Görsel bozulur. Eyvallah görselimiz kaymış olabilir. Ama dediğim gibi sorun tertemiz bir şekilde çözülür. Şuradan da bir ek atsam mesela burası da bayağı bir kullanılır. Ama şu anlık oraya girmeyeceğim. Şurada ne oluyor oğlum size? Ne? Derdiniz ne? Gürültüden mi? Ay benim çocuklarım kıyamam size gürültüden rahatsız olmuşlar. Son afet raporuyla alakalı bir bilgi almak istemiyorum. Buraya sesi yapan ne abicim? Bu adamlar sesin belanın ta kendisi olmuşlar çünkü. Şehirler arası otobüs terminalinin arasında kalmış birazcık haklı olarak isyan ediyorlar. Şöyle bir çözüm sunarım ben size. Arkadaşlar siz buradan binalarınızı alın. Tamam bak bu rahatsız olan arkadaşlar var ya. Adamın evinin önünde taksi durağı mı var? Adamın evinin önünde taksi durağı varmış arkadaşlar. Biraz ondan dolayı da rahatsız olmuş olabilir. Tamam kardeşim. Sen şöyle şuraya kadar bir kay. Çekil bakayım şu binaları bir yıkın. Size yeni yerleşim yerinden 8 karelik yer veriyorum. Yani ister beğenin ister beğenmeyin. Bence burası şehrin güzel bir noktası. Bak al sana şuraya 4 kare. Şuraya da 4 kare yapabileceğiniz şekilde oradaki vatandaşları oradan taşıdık. Buraya attık abicim. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ki yeri de güzel abi. Karşısında krematoryum var. Mis gibi. Sığınak var. Adamlar istedikleri gibi takılabilecekler orada. Bence 10 numara 5 yıldız bir yer. Yıkıldı mı oğlum binanız? Neredeydi o adamlar?
Heh, şurada. Tamam, gittiler. Taksi durağı varmış adamların dibinde. Fark etmedim. Görmedim yani. Hemen arkasına da bina yaptırmışız vatandaşa. Sorun yok. Hallederiz. Biz üniversiteyle uğraşacaktık. Üniversitemiz 4. seviyeye geldi. Bu bizim için güzel bir haber. Getir abicim, şurada ne vardı? Biz en son ne yaptık abi? Ben her seferinde aynı şeye geri dönüyorum ama arkadaşlar aralara günler girdiği için gerçekten unutuyorum ne yaptığımı. En son şu mezuniyet alanını yapmıştık galiba. Evet, mezuniyet alanını yapmıştık. Şu parktan yaptık mı inanın bilmiyorum. Heykel. Küçük bir heykelimiz var mı bizim? Bu ne abi? Top gibi bir şey burada duran. Bu da ondan herhalde. Aynen, onu da yapmışız ama konferans salonumuz yoktur. Zannetmiyorum ben konferans salonumuz olacağını. Evet, konferans salonumuz yok. Şimdi bu tarafa doğru ufak ufak gidelim. Yani şehrin şu iç kısımlarına doğru, dağın iç kısımlarına doğru ilerleyelim. Konferans salonunu hatta şuraya bile atabilirim. Konferans salonu sonuçta biraz yürüyerek gidebilirler. Alanı biraz büyütmek lazım. Büyüt abicim şu üniversite alanını. İçlere doğru da çık çünkü üniversite artık normal bir üniversite değil, artık 4 yıldızlı şehrin popüler üniversitelerinden bir tanesi haline geldi. O yüzden dolayı birazcık büyütmekte fayda var abicim. Senin girişin nerede? Bu tarafta. Al abicim sen şöyle bu tarafa doğru dön. Konferans salonunu buraya yapıştıralım. Bu neymiş abicim? Laboratuvar. Abi laboratuvar dağın dibinde olur. Laboratuvar dağın dibinde olur abicim. Allah muhafaza, patlar matlar deney yaparlar burada bu çocuklar, bir şey olur. Hiç gerek yok. Kitap mı okuyacaksınız? Alın kardeşim size mis gibi manzara ya. Daha ne sunsun devlet size. Mis gibi manzarada kitabınızı okuyun işte. Tamam, gel abicim şimdi buranın yollarına. Verdik abicim yolunu da senin. Yani şu yükselti görsellerini düzeltebilirim. Ama dediğim gibi çok fazla bu taraflara emek harcamayacağım arkadaşlar. Emeği daha sonra tekrardan düzeltiriz oraları. Gel abicim sen de şöyle şuraya bağlan. Biraz öğrencilerimiz üzülecek, yürüyecekler. Bayağı bir yürüyerek vakit kaybedecekler bazı noktalar ama üniversitelerde genelde biraz yürütüyorlar adam abi. Biliyorsunuzdur. Yani uzak, büyük üniversitelerde okuyan arkadaşlarımız varsa emin olun ki benim ne demek istediğimi anlayacaklardır. Yani küçük üniversitelerde biraz daha bu iş daha stabil ama mesela büyük metrajlı üniversiteler var. Kocaeli Üniversitesi'nin örnek veriyorum. Umuttepe kampüsü gibi. Yürü babam yürü gidersiniz. O sebepten dolayı şöyle biz birazcık toparlayalım. Ufak tefek dokunuşlarımızı yapalım. Ne durumda abi? Çekiciliğimiz, kampüs çekiciliğimiz nasıl bu kadar düşük kalmış olabilir? Ne eksik abicim bizde? Ne eksik bizim kampüsümüzde? Bir şey yapmadık galiba biz. Zaten 2 tane okul binamız var. Fakültelerimiz okey. Şu neymiş abi? Liberal Sanatlar Kitap Evi. Kitap Evi yapmıştık ama hadi bir tane daha koyalım. Tamam bak, şunun karşısına bir tane daha yerleştirelim. Burada dursun hatta. Şöyle tamam, hop niye olmadı? Heh, tamam bir tane daha kitap evi koyalım. Bu ne abicim? Laboratuvar. Hadi 2 tane laboratuvar yapalım. Biri o tepede kalsın. Biri de abicim şuraya bir yere sığıyor musun? Yok. Oraya. Oturuyor. Tamam. Bir tane şuraya koyalım laboratuvar. Gene dağın dibinde kalsın laboratuvarımız. Bu neydi abicim? Heykel. Heykel severler. Al abicim size heykel. Buraya bir tane heykel dikelim. Şu alana heykel dikiliyor mu? Bana bir heykel dikecek alan gösterin kardeşim. Alın size bir heykel daha. Tamam mı? Başka mezuniyet alanımız zaten vardı. Sanat kulübü. Al abicim sanatçı arkadaşlarımızı da burada ağırlayalım. Sanatlarını icra etsinler. Tamam mıyız gençler? Oldu mu şimdi bizim popülaritemiz belli bir seviyeye çıktı mı? 1500. Bir şey eksik. Gerçekten şu an bir şey eksik. Sinemacılıkla ilgili bir şey yapalım. Neyin eksik olduğunu bulmaya çalışıyorum. Abi açık çalışma alanı. Alın size bir tane açık çalışma yapalım. Drama kulübü. Al drama kulübünü abicim. Heykel. Drama kulübünün yanına bir tane heykel yapıştır. Kafeterya. Sever. Öğrenciler kafeteryaları bayılır abicim. Bir kafeterya. Böyle içinde langırt mangırt olan. Langırtlı mangırtlı bir kafeteryayı nereye yapalım? Al abicim şuraya bir kafeteryamızı yapıştır. Maksat öğrenciyi mutlu etmek. Başka bir şey değil. Mezuniyet alanımız bir tane vardı. Bir mezuniyet alanı da sıkıştırabiliriz. Tabi buraya sığarsa sığmıyor. Çok zor. Mezuniyet alanı. Al abicim şuraya bir mezuniyet alanı daha yapıştıralım.
Olmadı mı hala? Hala mı mutsuzsunuz? Hala mı yetiştiremedik? Tamam, 1870'e dayamışız. Öğrenci sayısı da ufak ufak artacaktır. Akademik çalışmayı zaten tamamlamak bizim 4-5 yılımızı alacak. Onunla uğraşırken orası da ufak ufak toparlanmaya çalışsın. Ne durumdayız abi sanayide? İşte gördüğünüz gibi kağıt 30 tona düşmüş. Biraz fabrikalarla alakalı büyük ihtimalle. Ama abi ham ürün satışımıza bak. 431 ton. Kesilmiş keresteye ağırlık vermişiz. 100 ton civarında da bir kesilmiş kereste satmışız. Bu ay diyelim, bu hafta diyelim yani şeyde. Buraya tren geliyor mu? Güzel. Arabalar buraya gelmeye başlamış. Traktörler neyse artık bu tarafa doğru gelmeye başlamış. Yeni sanayi bölgemizde, yani büyümüş, gelişmiş yeni sanayi bölgemizde vatana, millete hayırlı uğurlu olması dileklerimizle. Bina yanıyor. Abi daha yeni kurdum çocuklar. Liberal kitap evini yakıyorsunuz bir de oğlum, kütüphane yakıyorsunuz ya. Helikopterlerim nerede benim? Acil müdahale. Acil. Çocuklar hadi. Oğlum nerede kaldı bizim şeyler ya, helikopterler? Arkadaşlar oyunu bir tık hızlandırayım. Şeyleri bekliyorum. Helikopterlerimi bekliyorum. Burada yangınla alakalı bir şeyimiz yok mu bizim? Yangın sensörlerimiz yok mu abicim? Yok. Buraya bir tane yangın sensörü atayım ben şu tepeye. Buradan her tarafı bir gözetlesin. Gerçi şurada varmış ya. Neyse tamam, sıkıntı yok. Şuraya da bir tane atalım. En azından fabrikaların alanını ve üniversitenin belli bir kısmını gözetlemeye çalışalım. Helikopter sonunda geldi de arkadaki ağaçlara sıçradı. Biraz uzak kalıyor galiba helikopterlerimiz. Çünkü çok fazla vakit kaybettik. Normalde çok hızlı müdahale etmeleri lazım. Şimdi buraya itfaiye gelemiyor malum. Yani itfaiyenin gelebileceği bir yol yok. Yaya yolundan gitmesi lazım. İmkansız gibi bir şey. O yüzden dolayı helikopterlerin müdahale etmesi gerekiyor ki geldiler zaten helikopterlerimiz. Gördüğünüz gibi 4-5 tane mi? 4 tane mi? Aynen 4 tane helikopterle müdahale ettik ama hala söndüremedik. Hala binanın bir kısmı yanıyor arkadaşlar. Ağaçları filan söndürdüler de binayı söndürmüyorlar. Bir komplo teorisi, komplo olabilir. Kitaplarımıza karşı bir komplo yapılmış olabilir. Şuraya gelen bir tren görmek istiyorum diyecektim. Geliyor. Abicim geliyor. İşte bu mu? Yok, gelmiyor. Buradan yükleyecek, gidecek mi yoksa gelip oraya alıp öyle mi gidecek acaba? Ya aslında oraya gelmek isteyen tren dümdüz gelir bence. Boşu boşuna burada yol tutmaz. Yardırıp gelir abicim. Gelemez mi? Gelir mi? Abi beynim yandı ya, dur. Şuradan gelir, dümdüz yapıştırır. Buradan sağ hatta geçer, gelir buraya. Çok rahat bir şekilde de gelebiliyormuş. Burada kopuk ray may yok değil mi? Arkadaşlar bu bağlantılarda şu rayları göremezseniz bilin ki ray kopmuştur. Oraya tren gelemez. Örnek çalışma göstereyim. Hemen anlatarak göstereyim size. Şimdi şurada gördüğünüz üzere yaklaştığınızda tren raylarını görüyorsunuz değil mi? 4 tane. Mesela valla örnek gösterecektim arkadaşlar. Bir türlü yapamadım. O kadar eğdim büyüdüm. Yok gene bağlandı. Ama başımıza gelir. Merak etmeyin. Gelir. Geldiği anda da gösteririm size. Normalde bunun şimdiye kadar çoktan birkaç noktadan bağlanmaması gerekiyordu. Bağlanasın. Her seferinde de bağlandı. Bizim trenler dur. Nereye gidiyorsunuz? %7 yükünü almış ufaktan. Yani oraya zaten gelen araç sayısı belli. %7 yükünü almış. Ufak ufak ilerlemeye başlamış. Yani şuradan aşağıya bir battı çıktı yapıp belli bir yere kadar götürebiliriz. Burada çünkü bayağı bir trenler gidip geliyor gördüğünüz üzere. Burada havaalanımız da var arkadaşlar. Yani tek nokta düşünmeyin. Sadece trene yüklenmiyoruz. Aynı zamanda kargo havalimanımız da var bu bölgede. İsteyen uçakla, isteyen trenle gönderiyor. Tabi tren biraz daha ucuz olduğu için adamlar haliyle trene yükleniyorlar. Vatandaşlarımız mutlu. Dediğim abi, diyecek başka bir şey yok. Oğlum sizin bak hemen yanınızda mezarlık var. Burada bile mezarlık hizmetleri çalışmıyorsa ben bu oyunda bir sıkıntı var derim. Bu haritada gerçekten mezarlıklarla alakalı korkunç sıkıntılar yaşıyoruz. Adamlar bak burayı almayacak abi. Bak şurada mezarlıkçı var. Yani mezarlık var. Mezarlıkçı ne demekse artık bilmiyorum. Şurada mezarlığımız var. Adam bir zahmet kendini kaldırıp arabasına binip siyah jipine şuradan şu cenazeyi almayacak. Uzun süre bekleyeceğiz. Ben adım gibi eminim buna. Bütçelerimi de göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Herhangi bir kısma yok. Elektrikte sadece kısmamız var.
Onun haricinde hiçbir noktada hiçbir kısma yok. Yani sağlık hizmetlerinde vesaire vesaire de gibi. Ama bak o kadar şey gösterdim. Hala almıyorlar maalesef. Öyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani şehrin birçok noktasında olan problem tamamen ondan kaynaklı. Yoksa burada emin olun krematoryum da vardır. Burada krematoryum yokmuş ama bak yolun aşağısında var yani. Oraya her türlü ulaşacak seviyede var. Şehrin her noktasında mezarlık, krematoryum muhakkak yaptık. Ki fazla fazla yaptık. Yetişsinler bir şekilde diye. Ama bir yerde biri öldü mü almak zulüm oluyor. Hani burada desek yani aşağıda trafik var, araba yetişmiyor. Kardeşim burada ne var? Burada ne var? Ha bak burayı almış. Almış, sonunda almış ama bu da vefat etmiş şimdi. Bir de oyun hızlı da, hani yavaşta da değil. Demek ki karlı haritaya buzu muzu kırıp mı gömüyorlar, ne yapıyorlar ya da dik mi gömüyorlar bilmiyorum. Bir şeyler dönüyor. Bir şeyler dönüyor abi. Bizim bir şeyler çeviriyorlar. Ondan yana problemimiz yok. Üniversitemizi hallettik. Orayı hallettik. Abi bu ne lan? Bu nasıl bir trafik? Ana yolda bu kadar trafik varsa sıkıntı. Bunlar nereye gidiyor? He, buradan şehre dönüyorlar. Yo abi evet buradan şehre dönüyorlar. Onun sıkıntısı var burada. Aslında akıcı da gidiyor. Patır patır akıyorlar ama şurada biraz kitlenme oluyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi o kadar. Burası zaten bizim en büyük şehrimizin, nüfusumuzun asıl yükünün tuttuğu yer burası. Gördüğünüz gibi dev gibi bir metropol var burada. Bu sebepten dolayı normal abi, normal. Yani buralara da ince ince işliyoruz. Hatta ben diyorum ki bak şu hattı birazcık şöyle öne çekelim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi kapat. Burada hangi yolu kullandık? Normal standart yol değil mi? Tamam. Seni bak şöylece ben şuraya alayım. Bir dakika bana müsaade et. Şöyle alayım. Buradaki arkadaşları bir inceden bir kıtlayalım. Sebebini anlatacağım. Sebebini anlatacağım. Üniversitemiz çok hızlı büyüyor. Yani bir seviyeye daha çıktığında burada bizi birazcık üzer. O sebepten dolayı ben diyorum ki arkada üniversitemize yer açalım. Bence daha tatlı olacaktır. Daha düzgün çalışacaktır en azından. Şu ne abi mezarlık mı? 290 vatandaşımız var. Ben hiç onunla uğraşmayayım. Bak gel sen mezarlık kardeş. Şurada takıl. Tamam oldu mu? Hiç de boşaltmaya da gerek yok. Sen normal standartından çalışmaya devam et burada. Güney park mı? Küçük oyun alanı. Tamam. Bu alanı üniversiteye ayıralım. Yani şu gördüğünüz arkadan dağın dibinden birazcık yer açalım ki vatandaşlar buraya abi nasıl erzağın yok senin ya? Bir dakika abicim. Seni bir kapatacağım. Abi içinde adam var. Oğlum siz ne yapıyorsunuz onun içinde? Bir şey yok. Doğal afet yok. Bir şey yok. Ne işiniz var sizin orada ya? Psikolojiniz mi bozuk sizin? Adamlar var ya yani ne diyeyim artık birazcık cıvkını çıkartıyorlar. Ortada deprem yok. Tsunami yok. Bir şey yok. Ben kimseye hiçbir şey dememişim içeriye girin diye. Adamlar içeriye giriyorlar ya. Ben de diyorum niye bu sürekli uyarı veriyor. Adamlar içeriye atmışlar abi tavlayı. İşte ne bileyim okey batağı. Oturmuşlar 4 tane masayı koymuş oraya adam. Takılıyor bizim belediye başkanı görmeyecek ya tabii. Köşede tenadalar. Yakalarım vallahi bak aynısından şurada da var. Bak şimdi bak. Geliyoruz arkadaşlar. Geliyoruz abicim. Binalardan bir düzgün bir açıyı yakalıyorum. Bak şimdi. Bak. Adam arabayla girmiş içeriye. Arabayla. Oğlum burası deprem sığınağı. Sizin burada ne işiniz var lan? Allah Allah. Allah Allah. Ben de diyorum ki ondan sonra lan buraya niye erzak yetişmiyor? Biz içeriye depoya erzak koyuyoruz. Adamlar erzak yiyor. Biz erzak koyuyoruz adamlar erzak yiyor. Vay arkadaş be. Ne güzel dünya bak. 4-6 kişi gitti bir araba. 6 vatandaş artı bir araba burayı sürekli sömürüyormuş. Ben de diyorum ki lan gıda dolduruyorum bitiyor. Dolduruyorum bitiyor. Bir sıkıntı var. Vay arkadaş adamlara bak bizi sömürüyorlar ya. Değişik insanlar vallahi var ya. Şimdi rahatız değil mi? Şimdi adam yok. Tamam. Doldurun abi şimdi sığınaklarınızı. Abi biz sığınakları vatandaşları doğal afetlerden korumak için tutuyoruz. Siz burayı partiye okey salonuna çevirmişsiniz. Bak. Burası da aynı. Burası okey salonu mu lan?
Gidin başka yerde oynayın. Bak burası eğlence alanı dolu. Gidin burada, tabi burada para verecekler ya arkadaşlar. Ondan dolayı. Hepsi de dolu. Hepsi de dolu. Bak gördüğünüz üzere hepsinin içinde adam var. Çıkın oğlum dışarıya. Heh. Bunları bir kapataç yapmam lazım ya da bug'a giriyorlar. Anlamadım. Bir sıkıntı var. Bak burasının ham maddesini doldurduk. Yani içeride deprem veya herhangi bir şey olduğu anda vatandaşların yiyeceği kadar erzak koyduk. Ama sürekli ben bunları doldur boşalt yapamam. Ama aç bunu da bir daha faaliyete. Tamam, herhalde şimdilik burası gayet tatlı bir şekilde çalışacaktır. Arkadaşlar orman sanayiye yatırımımızı yaptık. Üniversitemiz 4. seviyeye çıktı. Onu da hallettik. Bölümün sonu diyelim. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyeyim şimdiden. Hoşça kalın.